Evet arkadaşlar, şimdi ikinci bölümdeyiz kısmet olursa. Sizlerle beraber örgümüzü örüyoruz bildiğiniz gibi. Eğer bizlerle beraber birinci videoyu izlemediyseniz açıklama kısmına hemen birinci videonun linkini atıyorum. Oradan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve sizlerden ricam güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmediğiniz gibi lütfen paylaş butonundan da sosyal medyalarınızda bizim videolarımızı paylaşırsanız çok çok teşekkür ederim. Şimdilik başlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birinci dilim tamamlandı. İkinci dilimde sıra. İkinci dilimi hazırlayabilmek adına hemen ne yapmamız gerekiyor? Kesim işlemini yapmamız gerekiyor. Kesim işleminde de çok kolay bir tekniğimiz var biliyorsunuz. Öncelikle haroşamızı düzden örüyorduk. İlk ilmeği örmeden alıp daha sonraki ikinci ilmeği örüp birinci ilmeği içerisinden geçiriyorduk. 1 diyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şu an 12.yi tamamladım. Şu anda 1 diye sayıyorum. Buradaki ilmeğimi 1 2 3 4 ilmek aradaki şuradaki atkıların bulunduğu alan. Şimdi bu 4 ilmekten hariç 1 2 ilmek daha örüyorum. Ve şu 4 ilmeği parmağımla kapattıktan sonra son 2 ilmeğimi ne yapıyordum? Hemen göz hapsini alıp bunları kesmeye başlıyordum. 12 ilmeği keseceğiz arkadaşlar şimdi. 1 2 diye devam ediyorum. 12'yi tamamlıyorum burayı. Şimdi 12 adet kesmemizi tamamladık. Birinci ilmeğimiz. Tekrar 2 3 ve 4 diyoruz. Şimdi bu 4 ilmekten hariç 2 ilmek daha atıyoruz ve kesmeye başlıyoruz. Gene 12 ilmek arkadaşlar. Kesim işlemlerinde artık videoyu kapatacağım. Sizin de çok vaktinizi almak istemiyorum. Bir kesim daha yapacağız. 4 ilmek daha tamamladıktan sonra bu sefer kesim yapmadan devam edeceğiz. Orayı da göstereceğim zaten. Şu an kesim alanındayız. Bakın birinci kesimimiz, ikinci kesimimize başladık. İkinci kesim alanımı da tamamladım. Şimdi tekrardan dörtlü ilmeği örmek için birinci ilmeğim, ikinci, üçüncü ve dördüncüdeyiz. Şimdi tekrardan bir 12'li grup daha keseceğimiz için ne yapıyoruz? Bu 4 ilmekten hariç 2 ilmek daha örüp hemen kesim işlemine başlıyoruz 1 diye. 12 ilmek daha kesiyoruz ve daha sonra artık haroşa örgülerimize başlayacağız ki yakanın o V şeklini verebileceğimiz alanı hazırlıyoruz. Bakın 12'ye tamamlayacağım burayı. 1 2 3 tane 12'yi tamamladık. Şimdi artık şuradaki düz alana geliyoruz ama burada ne yapıyorduk? 3 eklemeli gidiyorduk. O yüzden haroşalarımızı da düzden ördüğümüz için bizler hemen bütün ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında buraları hemen hemen tekrardan ibaret. Sadece kafanız karışmasın diye yeni başlayan arkadaşlar için devam ediyorum ben. Diğer arkadaşlar zaten kol bölümüne kadar muhtemelen kendileri örecekler. Bu videoya çok bakacaklarını zannetmiyorum ama bu yeni başlayan arkadaşlar için özellikle her sırayı geçeceğime dair söz vermiştim kendilerine. Bu onlar için hazırladığım videolardan. Ama sizler de tabii bizlere eşlik edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sadece şu anda
düz örgü olarak haroşomu örüyorum. Şimdi şuradaki alana geleceğim hemen. Şuradaki görmüş olduğunuz gibi zaten kendini belli eden bir bölümümüz var bizim. Her seferinde 3 ilmek ekleyerek geliyoruz. Buradaki alana kadar ben haroşo örgülerime devam edeceğim. Buradaki alan zaten sizin örgünüzde de kendini gösteriyor. Bakın tekli ve çiftli haroşo şeklinde devam edip genişleyip gidiyor. Oraya kadar örelim. Tekrar 3 ilmek eklediğimiz alandayız. Hemen 1 2 3 ilmeğimi ekliyorum ve tekrardan geri dönüyorum. Geri dönme işlemini yaparken her zaman ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi örmeden alıp yine düz örgüyle devam ediyorduk. Şimdi bu sırada yapacağımız işlem, ördüğümüz ilmekleri ne yapacağız? Arttıracağız. 12 ilmek şeklinde arttırımınızı tamamlayacaksınız. Eğer ki arttırım yaparken elinizi çok bol bırakıyorsanız ve çok uzun ilmekler kalıyorsa 11 ilmek arttırıp ne yapabilirsiniz? Örgünüzün esnasında 12 ilmeği tamamlayabilirsiniz. Onu da şimdi göstereceğim size nasıl olduğunu. Ben nasıl yapacağım diye sakın paniğe kapılmayın. Hiç merak etmeyin, göstereceğim onun da nasıl olduğunu. Hatta çok bol bırakan arkadaşlar bile 10 ilmek atıp 2 tane örerken ekleyebilirler. O seçenek de var. Ya da benim yapacağım gibi en sonda farklı bir işlem yapacağım. Çok fazla gerilmesini önlemek için. Benim gibi 12 ilmeği kesip 12 ilmeği arttırıp en sonda farklı bir işlem yapabilirler. Onu son videoya saklıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi ilmekleri arttırma alanımızdayız. Normalde 12 ilmek kestik. 12 ilmek de arttıracağımız için ne yapıyoruz? 12 ilmeği 12 ilmek şeklinde şöyle parmağımızla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şeklinde arttırıyoruz. Şimdi 12 ilmek olarak attık. Eğer çok fazla bol bırakıyorsanız örgünüzü örerken burayı 11 ya da 10 şeklinde atabilirsiniz. Onu en sondaki arttırmada göstereceğim. Çünkü oradaki başlangıç için bunları ben 12-12 atacağım. Buradaki alanları zaten biliyorsunuz. Normal örgümüzü örüp devam ediyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Tekrar 12 arttıracağım. Şuradaki alanda 11 arttıracağım ve daha sonradan sizlere göstereceğim nasıl 11 olan ilmeği 12'ye arttırdığımı. Şimdi ilmeklerimiz bitti biliyorsunuz ama ne yapmıştık? Burada bir dilim oluşturmuştuk. Bu dilimi ne yaptık? Tamamlayabilmemiz için diğer tarafa atlayabilip şu alanı tekrardan çalışabilmek için tekrardan bir 12 ilmek atmamız gerekiyor. İşte bu alanda demin size söz verdiğim şeyi yapacağım ve 11 ilmek atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Normalde 12 ilmek atılması gerekiyor ama eliniz çok bol olup da bunu yapamayan arkadaşlar oluyor. Çok bol bırakıyorum diye yakınıyorlar. Onun önüne geçebilmek için ne yapabilirsiniz? 12 ilmek kesip 11 ilmek ya da 10 ilmek şeklinde devam edebilirsiniz. Onun için de yapacağımız çok basit bir şey aslında arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İlk ilmeği mecburen öreceğiz. Çünkü arttırım yaptık bu alanda. Şimdi 1 sayıyorum. Bakın elimi çok geniş tutmuyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Çünkü 11 tane arttırım yapmıştık. Şimdi 11 tane arttırım yaptım. Şunu bir daha düzelteyim. İpim çıktı çünkü. 11 tane arttırımımı yaptım.
ve geniş alan kaldı diye düşünüyorsanız hemen şuradaki alanı şöyle sıkıp bakın geçiriyorum. Şöyle bir atkı oluşturuyorum. İşte bu atkıdan sonra şurayı çaprazlayabilmek adına önden ilmeğimi alıp şuradaki arkadakini değil şuradakini alıp biraz esnetip 12.'yi bu şekilde tamamlayıp örgünüze devam ettiğiniz takdirde o çok geniş olan ilmeğiniz açıkta kalmayacak olacak. Şimdi tekrardan devam ediyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan sadece ne yapacağız? İlmeklerimizi öreceğiz. Son kısımdaki 3 ilmeğimizi ekleyip tekrar arka yüzde haroşalarımıza devam edip başlangıca geleceğiz arkadaşlar. Artık birinci videodan sonra bu bölümleri rahatlıkla atlayabileceğinize inanıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. 1, 2, 3, 4, 1, yani şuradaki boşluğu da sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi yapacağımız işlem gene tıpkı şuradaki yapmış olduğumuz gibi 1, 2, 3 tane atacağız ki çünkü yavaş yavaş azaltmaya başlıyoruz. Şimdi yakamızın görüntüsü de bakın hala daha omuza doğru gelmedik. Çünkü ne yapıyoruz? Yedire yedire gittiğimizden dolayı çok hoş bir görüntüsü oluyor. Tabii kadraja tam sığmadığından dolayı. Şimdi sizler tekrardan bu şekilde şuradaki alanı iyice anlattım, detaylı anlattığıma inanıyorum. Buradaki alanları çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Ta ki buradaki son ilmeğimizi tamamlayana kadar sizlerle beraber öyle görüşeceğiz. Bütün ilmeklerinizi ördüğünüz alanda tekrardan sizlerle buluşacağız. Herkese kolay gelsin. Lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.